Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çiçekli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil, krem ve pembe olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde hanımlar. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum dikişsiz modelim tabanımız, topuk kısmı, patiğimizin iç tarafı. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar ben şu anda mankende gördüğünüz sağ ayağını yaptım. Zaten sağ ayak ile sol ayak aynı şekilde başlanıyor, aynı şekilde örülüyor. Sadece bilek bölümünde küçük bir fark var. Onu da örerken anlatacağım. Çok büyük, zor bir olay değil. Hemen patiğimi bıraktım kenara. Patiğimize hanımlar hemen krem ipimizle başlayacağız. Şu bölümden başlıyoruz. 47 ilmek olarak krem ipimin ucunda şöyle ufak bir miktar ip bıraktım. 47 adet ilmeğimi atıyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 47 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar, 47 ilmeğimi attım geldim. Hemen şuraya bir düğüm atacağım. Şimdi hanımlar bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapacağım. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile haroşa yani düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi hanımlar haroşa bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Haroşalarımıza devam edeceğiz. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri düz öreceğiz. Burada 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğiz. Burada 3 diş haroşamız olacak. Burada toplam 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, burada bakın 3 diş haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şu anda ön yüzdeyiz. Artık ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzde olduğum için ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine düz olarak öreceğim. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Şimdi de arka yüzde ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi sırası ile ters örüyorum. Ön yüze böylece düz örgü düşüyor. Bu şekilde. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Bu aşamada ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Şimdi yeşilimizi ekleyeceğiz. Modele başlıyoruz hanımlar. Ön yüzde modelde 1. sıradayız. İlmeklerimizi yeşil ipimizle öreceğiz artık. Renk geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Diğer ilmeklerimi de yine sırasıyla yeşil ipimle öreceğim. Krem ipimiz burada bekleyecek hanımlar. Hemen yeşil ipimin ucunu şurada patiğim sökülmesin diye düğümleyeceğim. Ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını yeşil ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Modelde 1. sıramız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüp gelelim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 2. sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2. sıramızda ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Hanımlar, ilmeklerimizi yeşil ipimiz ile sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde ve modelde 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını ön yüzde sıra sonuna kadar düz öreceğiz hanımlar. Modelde ön yüzde 3. sıramız. Sıra sonuna kadar ilmekleri düz örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerin hepsini düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzde ve modelde 4. sıradayız. Burada yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde 4. sıramız, ilmeklerin hepsi yine ters örülüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için yeşilimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelde ilk 4 sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Yeşil ipimi bıraktım. Krem ipim ile devam edeceğim. Modelde 5. sıramız, ön yüzdeyiz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına ikinci ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra model kurulumunu yapacağım. Önde 3 yeşil ilmeğim var. Ortadaki yeşil ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3. Bakın kremli olan yere geldi, 4. sıra. Krem olan yere giriyorum. Ortanca ilmeğin altındaki. Buradan uzunca bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ve bu krem ilmeği 3 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. İlk desenimizi yaptık. Yanında hemen bir ilmek düzüm var, düz ördüm. Tekrar öndeki 3 ilmek üzerine model kuracağım. Önde 3 ilmeğim var. Şu ortanca ilmeğimin 4 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3. Bakın krem yere kadar geldim, 4. Uzunca bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğim şişimde bekliyor. 3 tane yeşilimi örmeden sağ şişime aldım ve bu alttan çıkarttığım krem ilmeği bu 3 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Yanında bir tane krem örüyorum. Aynı modeli tekrar öndeki 3 ilmeğe koruyacağım. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 yeşilimi sağ şişime alıyorum ve bu krem ilmeği 3 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Yanında bir ilmek kremim var. Aynı modele devam ediyorum. Yine önde 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 4 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 yeşilimi sağ şişime alıyorum ve kremi yeşillerin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Yanında bir ilmek düzüm var. Aynı modeli tekrar yapacağım. Önde 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 4 ilmek altına, yani şu kremli olan bölüme girerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 yeşili sağ şişime aldım ve bu krem ilmeği 3 yeşilin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Modelimizin hanımlar 5. sırasını bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar modelimizi aynı şekilde kuralım, gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar model kurulumunu bu şekilde yaptım. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde modelde 6. sıramız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yanındaki bir krem ipim ile ters ördüm. Bakın şu ortalarda 3 yeşil ilmeğimiz var. Bu 3 yeşil ilmekten hanımlar ilk birinci ve üçüncüyü ters öreceğiz. Sadece ortadaki yeşili örmeden sağ şişimizi alacağız. Bakın ilk yeşilimi ters ördüm. Ortadaki yeşili örmeden alıyorum. Diğer yeşilimi de yine ters örüyorum. Aradaki bir kremimiz ters örülüyor. Yani buralarda 3'er tane yeşilimiz var. Sadece ortadaki yeşilleri örmeden alacağız. Diğer ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Bakın ilk yeşilimi ters ördüm. Ortadakini örmeden alıyorum. Diğer yeşilimi de yine ters ördüm. Aradaki kremlerimiz yine ters örülüyor. 3 krem 1 yeşil olacak şekilde devam ediyor. Bakın hanımlar, modelimiz gösteriyor. 3 krem 1 yeşil. İlmeklerimizi bu şekilde 6. sırada örüyoruz. Sıra sonuna kadar hanımlar modelimizi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm, geldim. Şimdi geri döndük, modelde ön yüzde 7. sıradayız. Modelimizin şu yaprak bölümünü tamamladık. Çiçeklerimizi yapacağız hanımlar. Bu çiçek bölümünde krem ipimizi kullanmayacağız. Sadece pembe ipimizi kullanacağız. Şöyle pembe ipimi alıyorum. Bu krem ilmeklerimi şöyle örmeden sağ şişime aldım. Kremleri bu bölümde kullanmıyorum. Sadece bakın ortalarda birer ilmek yeşilimiz var. Bu yeşil ilmekler üzerine model kurulumunu yapacağız pembe ipimiz ile. Bakın bir yeşil ilmeğimin içinden pembe ipim ile 3 ilmek çıkaracağım. Bakın bir ilmek çıkarttım. Yeşil ilmeğimi sol şişimden bırakmıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yani bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Burada şöyle pembe ipimin ucunu kendine yine düğümlüyorum. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayacağız. Şöyle
Şimdi yanındaki 3 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrardan bakın bir ilmek yeşilim var. Aynı işlemi burada da yapacağım. Yeşil ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Araya 3 tane kremimi örmeden aldım. Arkada pembe ip geçişlerinde şu pembe ipleri çok sıkmayalım hanımlar. Gerdirerek getirmeyelim. Patiğimiz gergin durmasın. Yeniden yeşil ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ve yanındaki 3 tane kremi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir yeşil ilmeğin içinden pembe ile 3 ilmek çıkarıyorum. Krem ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Ön yüzde modelimizin 7. sırası bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar çiçeklerimizi bu şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, çiçeklerimin tamamını yaptım geldim. Son 3 krem kaldı. Onu zaten örmüyorduk. Tekrar sona gelmeden şöyle geri dönüyorum. En son çiçeğimden sonra geri döndüm. Bu aşamada bu 3 tane pembe ilmeğimin 3'ünü birlikte şu anda arka yüzde modelde 8. sıradayız hanımlar. Ayrıca modelin sonuncu sırası. 3 ilmeğin 3'ünü birlikte düzden keserek örüyorum. Ardından şöyle pembe ipimi kendime doğru aldım. Pembeyi alırken şöyle çok sıkarak almayalım hanımlar. Çiçek içeri kaçar. Biraz gevşek bırakarak şöyle. Bu tomurcuk bölüm önde kabarık duracak şekilde, gevşek bir şekilde pembemi arkaya aldım. Bu çok önemli püf nokta. Buna dikkat edelim. İpimi arka yüze kendime doğru aldım. 3 kremimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Yine sıradaki 3 pembeyi toplayacağım. Bakın pembe arkada gergin durmasın diye şöyle elimle burada esnek bir şekilde tuttum. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte düzden keserek örüyorum. Tekrar gevşek bir şekilde bakın pembemi kendime doğru aldım. Sıkarak alınca şöyle göstereyim bakın. Çiçek içeri kaçar. O yüzden şöyle gevşek bir şekilde pembemi kendime doğru alıyorum. Krem ilmeklerimi yine örmedim. Tekrar bu 3 pembemin 3'ünü birden keserek örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Kremlerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Çiçeklerimizi bu şekilde topluyoruz hanımlar. Yine kremleri örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimin 3'ünü birden topluyorum. Yine bakın 3 tane pembem var. 3'ünü birden ördüm. Çiçeğimizi bu şekilde oluşturuyoruz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sonuncu çiçeğimi de yine topladım. Şişimdeki bu 3 krem ilmeğimi yine şöyle sağ şişime alıyorum. Geri döndüm. İlk desenimizi bitirdik hanımlar. İlk çiçeğimiz böyle bitti. Şimdi kremimi alacağım. Bu desenlerimiz arasında 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimizle öreceğiz. Yeşil ve pembe ipimiz beklesin. Krem ipimizi kullanacağız. İlk ilmeğimi aldım. Bakın ilmeklerimin tamamını krem ipim ile ön yüzde düz olarak örüyorum. Hanımlar, ilmeklerimizi 2 sıra örmemiz gerekiyor desen arasında. Sıra sonuna kadar ön yüzde ilmekleri krem ipimizle düz örelim. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi 2 sıra ördüm. Şimdi 8 sıradan oluşan ikinci modelimize başlayacağız bu şekilde. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Yine yeşilimizi alıyoruz hanımlar. Aynı işleme devam ediyoruz. Modelin ilk sırasında yine ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar yeşil ipimizle öreceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters. 4 sıra yeşil ipimizle ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından krem ipimizle 2 sıra ön yüzde ve arka yüzde model kurulumunu yaptıktan sonra bu krem ile bu şekilleri oluşturduktan sonra 2 sıradan oluşan güllerimizi yapacağız. İkinci ve üçüncü modeli de yine ilk modeliyle aynı şekilde yapacağız hanımlar. Kafası karışanlar ilk modelin sıralamalarını takip ederek, yani videoyu bir tık geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci ve üçüncü modeli de kolayca yapabilirsiniz. Ve model bitiminde her sırada ön yüzde düz, arka yüzde ters krem ipimiz ile 2 sıra ilmeklerimizi örüyoruz. Toplamda 3 tane model yapıyoruz hanımlar. Bu 3. modelimizden sonra yine ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimizi 2 sıra krem ipimiz ile örelim gelelim hanımlar. Ardından şu haroşalı kenarımızda buluşalım. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 3 tane lale çiçek desenimi yaptım geldim. 3. desenimden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi krem ipim ile 2 sıra ördüm. Yeşil ve pembe ipimi de kestim. Uçlarını arkaya düğümledim. Şimdi patiğimizin şu bölümünü yapacağız hanımlar. Yine haroşa örgü uygulaması yapacağız burada.
İlmeklerimizi hem ön hem arka yüzde düz olarak öreceğiz. Haroşa düşecek. Şu anda ön yüzdeyiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzde tekrar düz öreceğiz. Bir diş haroşa düşecek buraya. Aynı işlemi ikinci kez tekrarlayacağız. 2 diş tekrarlayacağız yeniden. 3 diş haroşamız olacak. Yine başlangıçta olduğu gibi şu bölümde de toplamda 3 diş haroşamız olana kadar patiğimizin şu bilek bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 3 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Gördüğünüz gibi şimdi ön yüzdeyiz. Sağ ve sol patik burada ayrılıyor. Şimdi burayı iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi elimdeki gördüğünüz mankendeki bitmiş olan patiğimiz sağ ayak. Sizler bu sağ ayağı yaparken yapacağınız işlem şu. İlmeklerin tamamını hanımlar şimdi 3 diş haroşa olarak ördük. Şimdi sağ ayağı yapanlar ön yüzde ilmeklerin tamamını düz olarak örecekler. Ardından arka yüze döndüklerinde arka yüzde ilk 28 ilmeği kesecekler. Zaten 47 ilmeğimiz vardı. Arka yüzde 28 ilmek kesilince şu kenarda 19 ilmek kalıyor. 19 ilmek ile patiğimizin şu iç kenarındaki bölümü yapacaklar. Tekrar ediyorum. Sağ ayağı yapacak olanlar ön yüzde ilmeklerin tamamını örecek. Arka yüze dönecek. Arka yüzde ilk 28 ilmeği ikişer ikişer toplayarak kesecekler. Kalan 19 ilmekle de bu iç kenar yapılacak. Sol kenarı yapacak olanlar da hanımlar şöyle burada 3 diş haroşamız var. Ben bu ön yüzde ilk 28 ilmeğimi keseceğim. Sağ kenarı yapanların bu kalan 19 ilmekleri sağ tarafta kalırken bakın şöyle sağ tarafta kalırken sol tarafı yapanların bu haroşalı bölümü sol tarafta kalıyor. Şimdi sol patiği yapıyoruz hanımlar. Sağ patiğin yapılışını 2 kez tekrar ettim. Sol ayağı yapıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. 28 ilmek kesiyorum. Bakın ilmeğimi ikişer topladım. İlk ilmeğimi ikisini birlikte keserek ördüm. Şu ikinci kesimim, üçüncü kesimim, dördüncü, beşinci, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 28 ilmeğimi kestim. Bakın ilmeklerimiz sol tarafta kaldı. Sağ patiği yapanlar aynı bu kesim işlemini ön yüzde ilmekleri ördükten sonra arka yüzde yapacaklar. Arka yüzde kesim yapınca bu defa bu sağ kenarda 19 ilmek kalacak. Bakın burada 19 ilmek kaldı. 4, 8, 12, 16, 3 ilmek de burada 19. Şimdi bu 19 ilmek ile hanımlar bu patiğimizin bu iç tarafını öreceğiz. Bakın görüntümüz şöyle oluyor bakın. Sol ayakta bu desenli taraf sol tarafta olurken V şeklinde ilerleyecek. Bu iç bölüm haroşalı taraf sol ayakta desenli taraf sağ tarafta olurken diğer sağ ayakta bu desenli taraf sol tarafta oluyor. Tam tersi oluyor. Tek farkı bu. Patiğin kalan bölümleri tamamen aynı yapılıyor. Şimdi bu 19 ilmek ile haroşalarımı öreceğim. Bu ilk kesim yaptığım ilmeğimiz. Aldım bunu. Diğer ilmeklerimi sırası ile haroşa yani düz olarak örüyorum. Hanımlar böyle devam edecek. İlmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bu aşamada yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Tekrar ilmeklerimi yine haroşa yani düz olarak öreceğim. 19 ilmek ile haroşalarımıza devam edeceğiz. O sağ ayağı yapanlar da yine aynı şekilde sağ taraftaki 19 ilmek ile patiklerini örmeye devam edecekler. Şöyle baktığımızda hanımlar bir diş haroşa daha oldu. Baştan sona şurada 1, 2, 3, 4 diş haroşa oldu. Burada toplam. Ben şu patiğimin şu iç bölümüne yani şuraya bu kenara toplamda 27 diş haroşa ördüm. Bakın 4 dişini ördük. Geriye 23 diş haroşamız kaldı. Bu bölüme toplamda 27 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar patiğimin bu bölümünü 27 diş haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. Diğer sağ patiği yaparken de 27 diş haroşa olunca hanımlar kesiminizi yapacaksınız.
Hemen ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bu bölümde hanımlar biraz gevşek, yani bol bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden, bakın V şeklinde ilmek yerleri oluşuyor burada kesim yapınca. Patiğimizin topuğunu yaparken buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat, kolay bir şekilde çıkarabilelim diye esnek, böyle bol gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerin tamamını kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şimdi tabana başlayacağız. Hanımlar, ipimi şimdi kesmeyeceğim. Aynı iple ilmekler çıkartmaya devam edeceğim. Fakat sağ patiği yapanlar en son bu haroşalı bölüm bu sağ tarafa denk geleceği için burada ipleri burada kalacak. Burada kalınca mecburen ipi kesmek zorundalar. Çünkü ipi tekrar takıp şuradan ilmek çıkartmaya başlayacaklar. Bakın tabanını yapabilmek için patiğimiz şu anda V şekli oluştu. V şekli oldu. Bu sol taraftan, sol uçtan ilmekler takacağız. Tabanımızı öreceğiz. Sağ patiği yapanlar haroşa bittikten sonra ip burada kalacağı için ipi kesecekler. Bu bölüme tekrar ekleyerek ilmeklerini çıkaracaklar. Şimdi şişime alıyorum. Bu kenarlardan ilmek çıkaracağım. Bu bölümde bütün alış şişte kullanabilirsiniz ama ben yine böyle düz şişlerle örmeye devam edeceğim. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım hanımlar. Bu önemli bir detay. Patiğimizin taban bölümü daha sağlam olur. Şöyle tek tarafa girerek çıkartırsak bakın çok da sağlam olmuyor. Bakın göz delikli bir görüntü oluyor burada. Bu nedenle ilmeğin iki kanadına birden girerek sırasıyla böyle ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde bu kenardan toplam bakın renkli bölüme kadar yine geleceğiz. Burada iki yeşil, iki krem var. Buralardan her kenar ilmek yerine birer kere girerek ilmek çıkaracağız. Sonra da bakın burada başlangıç yerleri var. Ardından buralara girerek tekrar ilmek çıkaracağız. Diğer uca kadar bakın şuradan başlayacağız. Diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartmaya devam edeceğiz. Bu sağ patiği yapanlar ilmek çıkartmaya bakın şöyle V şeklinde tuttuğumuz anda sağ patiğin deseni şu çiçekli tarafı sağ tarafta. Onlar desenli taraftan başlayacaklar. Haroşalı tarafta ilmek çıkartma işlemi bitecek. Ben buradan toplam diğer uca kadar 90 adet ilmek çıkarttım hanımlar. Bu uçtan diğer uca toplam 90 ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar toplamda 90 adet ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu aşamada yine haroşaya devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi arka yüzde ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Artık burundan başlayarak taban kesimini gerçekleştireceğiz. Patiğimizin burun kısmına hanımlar 8 ilmek olarak başlayacağız. Tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ki şişimizde 90 ilmek var. 8 ilmek burun kısmına çıkarınca geriye 82 ilmeğimiz kalıyor. 90'dan 8'i çıkarttık. 82 ilmek kaldı. 82 ilmeği de iki kenara eşit paylaştırınca yanlara 41'er ilmek düşüyor. Şimdi öncelikle tabanımızı yapabilmek için bu kenardaki 41 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 41 ilmek. Buraya 4 ilmeğimizi ördük. Toplamda 41 ilmek örelim gelelim. 41 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi de burun kısmı için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımız anda şu sol kenarda da 41 ilmek kalıyor. 8 ilmekten sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Burun kısmına ayırdığımız 8 ilmek ile şurada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi burada tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Önce 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 oldu. Şimdi geri döndüm. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. 12 ilmeğimizi örüyoruz. Şu 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yandan aldım. 13. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmeğim oldu. Şimdi 14 ilmek üzerinden kesimlerimizi yapacağız. Tabanımız 14 ilmekle yapılacak. Yapacağımız işlem şu hanımlar. İlk 13 ilmeği öreceğiz. Tabanda 14 ilmek vardı. İlk 13 ilmeği öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimimizi yaptık. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tabanımız 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Şöyle ayırdığımızda taban ile kenar arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Saymadan gidiyorum. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın taban ile kenar arasında yine şurada boşluk bir görüntü var. Tekrar tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 13 ilmeğimi örüyorum. 14. de kesimimi yapıyorum. Bakın sonuncu ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Patiğimizin tabanı 14 ilmekle bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu aşamada hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın burada kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan bir ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü bu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkarıyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuraya girerek buradan da bir adet ilmek çıkarttım. 14 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum.
Sağ kenarda ilmek çıkarırken geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Patiğimizin arkası 14 ilmek ile bu şekilde yapılacak. Biz bu işlemi hanımlar şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümü ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. Yine ikişer ikişer toplayarak kesim işlemini yapıyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. 2 sıradan oluşan kenar oyamız var. Şimdi sizlere onun nasıl yapıldığını da göstereceğim. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kesiyorum. Kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak şuraya sık iğne tekniğiyle burayı düzledim. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Şöyle ilmek aralarına girerek şöyle düğümleyerek arkaya ipimin ucunu gizliyorum. Evet, patiğimizi tamamladık. Patiğimiz hanımlar bakın. Şöyle görüntü itibariyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle kenar oyamız var. 2 sıradan oluşan. Kenar oyamıza başlayalım. Kenar oyamızın ilk sırasında yeşil ipimi kullanıyorum. Hemen yeşil ipim ile şöyle bir ilmek oluşturdum. Bu topuğunu bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya önce sabitliyorum. Bu sırada sık iğne yapacağız. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Sık iğne tekniği ile kenar oyamızın ilk sırasını yapıyoruz hanımlar bu şekilde. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Patiğimizin çevresini hanımlar bu şekil. İlk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamın ilk sırasını yaptım geldim. Buraya bir zincir çekip yeşil ipimi kesiyorum. İlk sıramızı tamamladık. Hemen yeşil ipimin ucunu şu ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Bu gizleme işlemine önem verelim hanımlar. Hani patiğimiz ayağı giydikten sonra ipler dışarı çıkınca çirkin bir görüntü oluyor. Evet, şimdi kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Onda da pembe ipimi kullanacağım. Çiçeklerimde kullandığım ipim. Yine pembe ile buraya şöyle bir ilmek oluşturuyorum önce. Kenar oyasını bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya sabitliyorum. Şimdi de ters sık iğne yapacağım. Yani geri geri gideceğim. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi gizliyorum. Ters sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın ikinci sırasını bu şekilde yapıyoruz. Geri geri gidiyoruz. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girerek ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızın ikinci sırası böyle devam edecek. Bu şekilde yine patiğimizin çevresini dolanalım. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapıp gelelim. Evet, kenar oyamızın ikinci sırasını da tamamladım. Yine buraya da bir tane zincir çekiyorum. Pembe ipimin ucunu da kestim. Hemen ipimin ucunu da şu taraftan şöyle gizleyeceğim hanımlar. Pembe ilmek aralarına girerek güzelce gizleme işlemini yapıyoruz. Patiğimizi böylece tamamlamış olduk. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. İki şiş ile dikişsiz gayet hoş, zarif bir model. Patiğimizin duruşu hanımlar işte bu şekilde. Şöyle göstereyim. Haroşa örgü olduğu için gayet esneklik payı da güzel. Şöyle diğer kenarını gösteriyorum. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Patiğimize bir de ayağımızda bakalım ayaktaki duruşuna. Bunu da sol ayağıma giydireceğim. Sağ patik, sol patik zaten videoda çok detaylı anlattım. Çok da bir fark yok. Önemli, büyük bir farkı yok. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Ayaktaki duruşumuz böyle. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Çıtı pıtı. Model böyle. Tabanımız. Patiğimizin topuk kısmı yine bu şekilde. Ayağı saran, hoş, zarif bir model oldu. Evet hanımlar, patiğimizin duruşu bu şekilde. Yine güzel bir modelin daha birlikte sonuna geldik. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.